Merhaba ebeveyn, merhaba anne baba. Bugün sana çocuk bakımını profesyonel olarak üstlenen benim gibi dadılar, öğretmenler, kreş müdürleri, görevlilerle ilgili merak edilen her şeyi anlatmaya geldim. Nasıl oluyor da biz mesaimize sabahın 7'sinde bizim olmayan, kendi yapmadığımız onlarca çocukla başlayıp akşam saat 7'de 8'de hala güler yüzle onların kendi ailelerine çocuklar hakkında sempatik şeyler anlatabiliyoruz ve günümüzün onların da gününün ne kadar dolu dolu ekrana bakmadan geçtiğini söylüyoruz. Eğer konu başlığı dikkatini çektiyse izlemeye devam et ve kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü sana her hafta bilinmeyen anne baba tüyoları vereceğim. Anne babalıkta zorlandığın konuların nasıl üstesinden gelebileceğini anlatacağım. İlk olarak sana hemen kendi kariyerimden anlatmaya başlayayım. Ben günde 3 çocuğa birden bakıyorum. Kendi evim kreşe dönüyor ve sabah 8 akşam 6 arası yaşları 3 ay ila 6 yaş arasındaki minikleri aynı anda evimde eğitici, öğretici, geliştirici aktivitelerle besliyorum. Bu arada onları yediriyorum, uyku eğitimlerini veriyorum, saatlerini ayarlıyorum ve günüm çok büyük bir organizasyon içinde geçiyor. Nasıl mı? İlk olarak yaptığım şey evime yeni bir bebek geldiğinde yeni misafirimin düzenini kontrol etmek. Bu yüzden de 3 gün adaptasyon süreci istiyorum. Bu adaptasyon süreci dediğimiz şey aynı okullarda, kreşlerde yapılan gibi. Ben bebeği gözlemliyorum, notlarımı alıyorum, 2 saatle başlıyorum. 3. günün sonunda artık 6 saatlik bir birlikteliğimiz oluyor. Bu arada anneyle babayla da hem öncesinde hem sonrasında küçük görüşmeler yapıyorum. Bebeğin özel ihtiyaçlarını, benim kurallarımı ve benim isteklerimi sıralıyorum. Adaptasyon süremiz bittikten sonra ilk haftam yeni gelen bebek ya da çocuğun, çünkü bazen 3 aylık bir bebeği misafir ediyorum 3 yıl boyunca ya da bazen ara bir kontrat geçişi oluyor. Daha büyük minik bir 2 yaş sendromuyla işe başlamış oluyorum. İlk olarak onun günde hangi saatlerde uyuduğunu keşfetmem gerekiyor. Çünkü bebeğe bakım veren kişilerin en önemli anı mola anlarıdır. Ama bunu aynı şekilde anne baba olarak kendi evinizde baktığınız kardeşler için de kullanabilirsiniz. Kimin ne zaman uykusu geldiğini gözlerini kaşımasından ya da oyuncaklara ilgisini kaybetmesinden, genelde de mızmızlanmaya başlamasından anlayabiliriz. Evde tek bir bebeğe ya da çocuğa bakım veriyorsak işimiz bir nebze daha kolay. Ama eğer birden fazlaysa onların uyku saatlerini birbirlerine bir mıknatıs edasıyla yaklaştırmaya başlıyoruz. Ve uyku trenlerini kaçırmamalarını hedefliyoruz. Çünkü uyku treni dediğimiz şey, yani günde birkaç defa uyuyan bebekler için söylüyorum, belli saatler arasında bilimsel olarak uykuya ihtiyaçları oluyor. O saatleri yakalayamazlarsa yorgunluktan uykuya geçişleri zorlanır. Uykuya geçişleri zorlandığı zaman ağlamaya başlarlar ve ağlayan bebekler çoklu bebek bakımında diğer arkadaşlarını da ağlatırlar. Tam bir koro etkisi. İkinci olarak bebeklerin ne zaman aktivite yapacağını planlıyorum. Evde eğer bir tane 1 yaşından küçük miniğim varsa onun uyku saatlerinde daha büyüklerine işte oyun hamuru olsun, çamura ya da yaprakları ellemek olsun, bir şeyler yapıştırmak olsun aktivite saatlerini ayarlıyorum ki minik bebek daha büyük çocukların elle öğrenebilecekleri, dokunarak kendilerini geliştirebilecekleri aktiviteleri bozmasın, ağlayarak beni de bebekle ilgilenmek zorunda bırakmasın diye. Evde birden fazla çocuğunuz varsa yapmanız gereken yegane şey de bu anne baba. Çünkü daha büyük olan çocuk, minik bebeğin onun anne ile baba ile oyun saati her kesildiğinde problem olarak bunu yaşayacaktır. Kıskançlık krizleri artacaktır. Anne babayı da paylaşmak istemeyecektir. Daha sonra merak edilen ve bizim için çok çok kolay bir profesyonellik abidesi olan yegane kural. Eğer evde birden fazla çocuğunuz varsa, bakımını tek üstlenen sizseniz, hatta ikizleriniz varsa her zaman ama her zaman aynı sırayla beslemeyi yapmanız gerekiyor. Eğer ikizlerden birinciyi İlk başta besliyorsak daima ama daima ikizlerden ikinciye biberonu daha sonra vermemiz gerekiyor ki onlar için bir sıralama oluşsun ve ben açım diye bağırma oranı
oldukça azalsın. Küçük yaştan itibaren bunu uyguladığımız zaman tabii ki de çok daha rahat bu geçiş sağlanıyor. Ama benim gibi profesyoneller için yeni gelen bebeğe üçüncü olarak yemek vermek zorunda oluyoruz. Çünkü daha önce evde oturtulmuş bir sıra oluyor ve o sıraya kesinlikle sadık kalmamız lazım. Merak edilen ve en çok aldığım soru, nasıl bunca çocukla beraber dışarıya çıkıyorsun? Hem de günde bazen 2 kere. İşte bu da çok önemli. Çünkü ben onlara tam tamına 16 aydan itibaren oyun yoluyla montlarını nasıl kendi kendine giyebileceklerini, ayakkabılarını nasıl bana getirebileceklerini, ayakkabıların fermuarlarını nasıl kapatabileceklerini sabırla, küçük küçük adımlarla öğretiyorum. 1-2 hafta içinde çocuklar yeterlilik düzeyine göre bunları kendi kendine yapabildikleri zaman hem oyun tadında kendi sorumluluklarını ellerine almış oluyorlar, hem de ben çok daha rahat bir şekilde elimdeki minik bebeği pusetine koyup onu giydirip onunla ilgilenebiliyorum. Hatta 2 yaşından sonraki bebekler, o hani 2 yaş sendromu diye korktuğumuz durum var ya, 2 yaş mükemmelliği dediğim bir şey o benim. Bana çocukların biberonunu, bezini rahatlıkla getiriyorlar ve kendileriyle övünüyorlar, gurur duyuyorlar. Bana da akşam saat 6 sularında gelen anne babalarına o gün içinde ne yaptığımızı, neler yediklerini, günde kaç saat uyuduklarını, tuvaleti kendileri gidip gitmediklerini, hangi kelimeleri öğrendiğimizi, ne kadar süreli kitap okuduğumuzu ve parka çıkıp neler yaptığımızı anlatmak düşüyor. İnanın bana, eğer bu iş organizasyonla birlikte yönetilirse anne baba olmak sandığından çok daha kolay olacak. Ve gün içinde bebekler, 2 kardeş kıskançlaşmadan, birbirlerini yemeden oynarken sen rahatça gazeteni, dergini okuyabileceksin, maillerini atabileceksin. Eğer videolarımı beğeniyorsan, sana daha fazla başlıkla ulaşmamı istiyorsan lütfen beni takip etmeyi unutma ve yorumlara yaşadığın zorlukları bir bir yaz. Elimden geldiğince hepsiyle ilgili video çekmek benim için bir zevk olacak anne baba.